örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Daha önceden çalıştığımız cici hırkamıza şapka öreceğiz. Patiklerini yapmıştık. Patikten sonra şapka yapmam için de yazan takipçilerimi kırmak istemedim. Şimdi de şapkasını yapacağız. Şapkamızda hırkamızdan kalan ipimizi kullanacağız. Bir kısmını hırkamız için kullandık. Kalan ipimiz bizim için yeterli olacaktır. Toplamda hepsine 3 yumak kullanmış olacağız arkadaşlar. İpimizin markası Kartopu Baby One, 100 gram 250 metre. Beyaz olduğu için renk koduna gerek yok. Şişimizde ben 3 numaralı misinalı şiş kullanacağım arkadaşlar. Eli sıkı olan arkadaşlar 3,5 kullanabilir. Misinalı şiş sevmeyenler düz şiş kullanabilir. 91 ilmek atacağız şişimize. 91 ilmekle şapkamızın alın kısmından başlayacağız. 91 ilmekten sonra hırkamızın beden kısmındaki gibi başladığımız gibi 1 2 3 4 5 6 çizgi haroşa yapacağız. Haroşa çizgilerden sonra modellerden uygulayarak örgümüzü yapacağız. Şişime ilmeklerimi atıp 1 2 3 4 5 6 çizgi haroşa ördüm ben. Başlıyoruz şimdi. İlk modelimizden önce 2 sıra düz örgümüz var. Şapka kısmında bant yapmayacağız. Sağ ve sol yöne ilmeklerimizi modelli olarak örüp daha sonra bu kısımdan ilmek alıp bağcık için kordon öreceğiz. Kenar ilmeğimi ördükten sonra tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Modelden önceki 2 sıra için düz yüzden düz, diğer yüzden ters 2 sıra örgü yapıp modelin ilk sırasına başlayacağız arkadaşlar. 2 sırayı tamamlayıp tarife devam ediyorum. Tamamladım 2 sıra örgüyü arkadaşlar. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Şimdi model kurulumu yapacağız. Modellerimiz hırkamızın bu kısımdaki ilk 3 modeli uygulayacağız şapkamıza. Modellerin arasında ikişer çizgi haroşa olacak. Modellerden önce de sürekli olarak 2 sıra örgü öreceğiz arkadaşlar. İlk modelimiz 7 ilmek ve 1 ilmeğin katlarından oluşan bir model. 7 ilmekten oluşacak. Model aralarında ve sağ yönde de kenar ilmeğinden önce bir tane düz ilmek olacak. Bir katları olarak bahsettiğim bu ilmeğim. 7 ilmekten ve 2 4 6 sıradan oluşan bir model. Başlıyoruz şimdi ilk sıra kurulumuna. Kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 2 düz ilmek örüyorum. 2 düz ilmekten sonraki 2 ilmeği sağ yöndeki şişime alıp yönlerini bu şekilde düzeltiyorum. 2 ilmeği sağ kes yapıyorum. Kestiğim ilmeğin yerine bir ajur ilmeği doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha dolayıp 2 ilmeğimi sola kes yapıyorum. Devamında 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp 5. ilmeği 4. ilmeğin üzerine atıyorum. Sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüp bir ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Devam edip 1 2 3 ilmek düz örüyorum. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp 5. ilmeği 4.'ün üzerine atıp sağ kes yönünde düz örüyorum. Bir tane ilmek kesilen
ilmeğin yerine ajur dolayıp bir düz ilmek örüyoruz. Tekrar bir ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yapıyoruz. 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum. Daha sonra 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp 5. ilmeği 4.'nün üzerine atıp ikisini birlikte sağ kes yapıp ördüm. Bir ajur doladım, bir düz ilmek, tekrar bir ajur dolayıp 2 ilmeğimi sola kes yaptım. 1 2 3 düz ilmek ördüm. 1 2 3 4 tane model kurulumu yaptık arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonunda 2 4 6 8 veya 10 ilmek kalarak tarife devam edeceğim. Sıra sonundayım arkadaşlar. Model kurulumunu yaparak ilerledim. Sol yöndeki şişimde 2 4 6 8 10 tane ilmeğim var. Son olarak bir düz ilmek ördüm. Bir düz ilmekten sonra 1 2 tane daha örüyorum. 3 düz ilmek oldu. 4. ve 5. ilmeği şişimden alıp 5. ilmeği 4.'nün üzerine atıp sağ kes yaparak örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıp sola kes yapıyorum. Sol yöndeki kalan 2 ilmeği düz örüp kenar ilmeğimi örmeden şişime takıyorum. Model sonunda başlangıçtaki gibi bir kenar ilmeği 2 düz ilmek kaldı. Aynı şekilde kurulum yaptık. Dönüyoruz örgünün ters yüzüne. İlmeklerimizi ters öreceğiz. Ajur doladığımız ilmekleri delik olacak halde öreceğiz. Çevirip örmüyoruz. Tüm sıralarda ters yüzden ilmeklerimizi ters öreceğiz. Ajurlarımızı delik olacak halde öreceğiz. Ters yüzden sırayı tamamlayıp düz yüzde tarife devam ediyorum. 3. sıra düz yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında bir düz ilmek örüyoruz. 2 ilmeğimiz var. 3. ve 4. ilmeği şişimizden alıp 4. ilmeği 3.'nün üzerine atıp daha sonra düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Diğer ajur sırasının hizasına gelince bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeğimi şişime alıp birlikte sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi yine düzeltme yapıp sağ kes yapıyorum. Örüyorum. Bir ajur dolayıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur daha dolayıp 2 ilmeğimi şişime alıp ikisini birlikte sola kes yapıp örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği yine şişimden alıp düzeltiyorum. Sağ kes yapıp örüyorum. Bir ajur dolayıp 1 2 3 düz ilmek, bir ajur daha, devamında 2 ilmeği sola kes yaparak kestik. Bir düz ilmek, daha sonra 2 ilmeği aldık şişimizden, düzelttik, sağ kes yaparak ördük, bir ajur doladık, 1 2 3 ilmek düz ördük, bir ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptık. 3. sıramızı tamamlayıp ters yüzden ilmeklerimi tarif ettiğim gibi örüyorum. 5. sıra düz yüzde tarife devam ediyorum arkadaşlar.
Beşinci sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında 1, 2, 3 ilmek daha düz örüyoruz. Bir ajur doluyoruz. Sol yöndeki şişimizden 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz örüyoruz. Biraz yerleştiriyoruz. Bu ilmeğimizi sıkılaştırıyoruz. Bir ajur daha dolayıp devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyoruz. 5 ilmek düzden sonra ajurlarımızın olduğu hizadayız. Bir tane ajur doluyoruz. 1, 2, 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Bir ajur doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyoruz. Ajurumuzu doluyoruz. 1, 2, 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz ördük. Yerleştirdik. 1, ajuru doladık. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördük. Yine ajurumuzu doluyoruz. 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz örüp yerleştirip sıkılaştırıyoruz. Bir ajur doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyoruz. Sıramıza böyle devam ediyoruz. Ters yüzden ilmeklerimizi ters örüp düz yüzde tarife devam edeceğim. 6. sıra ters yüz. Modeli tamamlamış oluyoruz ters yüzde. İlk modelimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi düz yüzden bir sıra düz örgü örüyoruz. Tüm ilmeklerimizi düz örerek ilerliyoruz. Herhangi bir işlem yok. Ters yüzden de düz örerek haroşa örgüye dönüyoruz. 2 çizgi haroşa örüp devamında 2 sırada örgü yapacağız. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. Daha sonra ikinci modelimizin sıralarıyla anlatıma devam edeceğim. Tamamladım sıralarımı arkadaşlar. 2 çizgi haroşa, 2 sırada örgü, düz yüzde düz, ters yüzde ters. Şimdi ikinci modelimizi uygulayacağız. İkinci modelimiz 8 sıradan oluşan bir model. Yine 7 ilmek ve 1 ilmeğin katlarından oluşacak. Model aralarında birer tane ilmeğimiz kalacak yine. Başlıyoruz şimdi. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaparak örüyorum. Bu kısımdayız. Daha sonra bir düz ilmek örüyorum. Sol yöndeki şişimden ilk 2 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. İkisini birlikte örüp sağ kes yaptım. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek düzden sonra yine 2 ilmeğimi şişime alıp sola kes yapıyorum. Ajurumu doladım öncesinde. Devamında bir düz ilmek, 2 ilmeği yönünü düzeltip sağ kes yaptım. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği yönünü düzelterek 2 ilmeğin sağ kes yapıyorum. Bir ajur dolayıp 1, 2, 3 ilmek
düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte sola kes yaptım. Bir düz ilmek ördüm. 2 ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıp ajurumu dolayıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Tüm ilmeklerime aynı işlemi uygulayacağım. Sıra sonuna kadar ters yüzden de sıramı örüp düz yüzde modelin 3. sırasıyla devam edeceğim. İkinci modelimizin 3. sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında bir tane düz ilmek örüyorum. Bir ajur doluyorum. 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum, yerleştiriyorum. Bir ajur daha doluyorum. 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüp ipini yerleştiriyorum. Bir ajur doluyorum. Sol yöndeki şişten 2 ilmeğimi çıkartıp yine ikinci sıradaki ilmeği diğer ilmeğin üzerine atıp ikisini birlikte sağ kes yapıp örüyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İlk modeli tamamladık. Tekrar bir ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir ajur daha dolayıp 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ajur doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeğin yönünü düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. İkinci modelimi de tamamladım. Üçüncü model için bir ilmek ajur dolayıp 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar ajur doladım. 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte düz ördüm. Yerleştiriyorum. Ajurumu dolayıp devamındaki 2 ilmeğe düzeltme yapıp yönlerini değiştirip sağ kes yönünde örüp bir ajur dolayıp düz ilmeğimi örüyorum. Sıramıza devam ediyoruz. Ters yüzden de sıramı örüp modelin 5. sırasıyla düz yüzde devam edeceğim. Beşinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Sağ yöndeki şişimde 3 ilmek var. Bir ajur doluyorum. Devamındaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüp diğer 2 ilmeğimi yine yönüne düzeltme yapıp sağ kes yapıyorum. Bir ajur doluyorum. Ajurumu doladıktan sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 2 ilmeği sola kes yapıyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeği yine düzeltme yapıp sağ kes yapıyorum. Bir ajur dolayıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Ajurumu dolayıp 2 ilmeğimi birlikte örüp birini kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi yine düzeltip sağ kes yapıyorum. Bir ajur dolayıp 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Doladım ajurumu.
2 ilmeğimi sola kes yapıp birlikte ördüm. Bir düz ilmek örüp diğer 2 ilmeği yine düzeltme yaptım ve sağ kes yönünde ördüm. Ajurumu dolayıp 1 2 3 ilmek düz ördüm. Modellerimizdeki mantık arkadaşlar, kestiğimiz ilmek kadar ajur doluyoruz sıralarımızda. Devam edip sırayı tamamlıyorum. 7. sıra düz yüzle tarife devam ediyorum. 7. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Devamında 1 2 3 ilmek daha düz ördük. Şişimizde 4 ilmeğimiz var. Kenar ilmeği ile bir tane ajur doluyoruz. Devamındaki 3 ilmeği şişimize alıp üçünü birlikte düz ördük. Bir ajur doluyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyoruz. Bir ajur dolayıp 3 ilmeğimizi şişimize alıp üçünü birlikte örüyoruz. Yerleştiriyoruz. Bir ajur doluyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördük. Ajurumuzu doladık. 3 ilmeğimizi şişimize alıp üçünü birlikte düz ördük. Yerleştirdik. Ajurumuzu dolayıp 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar ajurumu dolayıp 3 ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte ördüm. Yerleştirip tekrar ajur dolayıp 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Modelimizin görüntüsü de böyle. Düz yüzden sıramı tamamlayıp ters yüzden de örüp düz yüzde tarife devam ediyorum. Tamamladık ikinci modelimizi arkadaşlar. Görüntüsü böyle. Şimdi düz yüzden tüm ilmeklerimizi düz öreceğiz. Herhangi bir işlem yok. Ters yüzden de ilmeklerimizi haroşa örgüye dönüp 2 çizgi haroşa örüp daha sonra 2 sırada örgü öreceğiz. Düz yüzde düz, ters yüzde ters. 3. modelimizin tarifiyle devam edeceğim. Tamamladık sıralarımızı. Şimdi 3. modelimizi yapacağız arkadaşlar. 3. modelimiz kedi patisi modeli. Benim çok sevdiğim bir modeldir. 6 sıradan oluşuyor. Yine 7 ilmekten. Model aralarında da birer tane düz ilmeğimiz kalacak. Başlıyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi örüyorum. Daha sonra 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. Sol yöndeki şişimden 3 ilmeği şişime alıp üçünü birlikte örüyorum. Biraz yerleştiriyorum. Bir ajur daha doluyorum. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. Doladım ajurumu yine. 3 ilmeğimi şişime aldım. Üçünü birlikte düz ördüm. Bir ajur daha dolayıp 1 2 3
4, 5 ilmek düz ördüm. Ajurumu doluyorum. 3 ilmeğimi şişime alıp üçünü birlikte düz örüyorum. Ajur dolayıp 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 4 tane model kurulumu yaptık arkadaşlar. Devam edip diğer ilmeklerimize de modelimizi kurup ters yüzden sıramızı örüyoruz. 3. sırada modelin tarifiyle devam ediyoruz. 3. sıradayız. Ters yüzden sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra sol yöndeki şişimden 2 ilmeği çıkartıp yine düzeltme yapıyorum. Düzelttiğim ilmekleri sağ kes yönünde örüyorum. Bir ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir ajur daha doluyorum. Sol yöndeki şişimden 2 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Bir düz ilmek örüyorum. 2 ilmeğime yine düzeltme yapıp sağ kes yapıp örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur dolayıp 2 ilmeği şişime alıp sola kes yapıyorum. Yine bir düz ilmek. Devamındaki 2 ilmeği yine düzelttik. Sağ kes yaptık. Ajur doladık. 1, 2, 3 ilmek düz ördük. Bir tane ajur doladık. 2 ilmeği sola kes yaparak ördük. Bir düz ilmek ördük. 2 ilmeği yine düzelttik. Sağ kes yaptık. Ajurumuzu dolayıp 1, 2, 3 ilmek düz örüp ajur dolayıp 2 ilmeği sola kes yaptık. 4 tane model kurulumu tarif ettim arkadaşlar. Diğer ilmeklerimi aynı ilmeklerle örüp devam edip ters yüzden de sıramı örüp düz yüzde 5. sırayla devam ediyorum. 5. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Devamında 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bir tane ajur doluyorum. 3 ilmeği şişime alıyorum. Üçünü birlikte düz örüyorum. Birazcık yerleştiriyorum. Sıkılaştırıyorum. Bir ajur daha doluyorum. Devam edip 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Bir ajur doluyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yerleştiriyorum. Bir ajur daha doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ajur doluyoruz. 3 ilmeğimizi birlikte örüyoruz. Yerleştirip bir ajur dolayıp yine 5 ilmek düz örüyoruz. Sıramız gayet kolay. Üç ilmeği birlikte ördüm. Ajurumu doladım. 5 ilmek düz örüyorum. Ters yüzden sıramı tamamlayıp düz yüzde devam ediyorum. Tamamladık modellerimizi arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz örgü öreceğiz. Tüm ilmekleri düz örerek sol yöne doğru ilerliyoruz.
Herhangi bir işlem yok. Başka model uygulaması yapmayacağız. Sırayı düz örerek tamamlayacağım. Ters yüzden haraşo örgüye döneceğim. Daha sonra hırkamızın bu kısmındaki gibi her iki yönden de düz örerek haraşo örgü öreceğiz. Haraşo örgümüzün uzunluğu, yüksekliği şapkamızın baş kısmına yeterli yüksekliğe gelene kadar devam edecek. Haraşo çizgi ve santim olarak size ölçü vereceğim. Devam edip haraşo örgüyle yeterli olana kadar öreceğim arkadaşlar. Örgümüzde ilerledim arkadaşlar. Bu yükseklik bize yeterli. Ayrımlarımızı yapacağız. 3 parçaya bölüp örmeye başlayacağız. Ama önce mezura ve haraşo çizgileri sayarak ölçü vereceğim. Şişimizden itibaren ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 15,5 santim. Haraşo çizgilerimizin sayısı ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14. çizgi şişimizde. Şimdi ilmekleri sayıp ayraç takacağız. Sol yönden sayacağız. İlk önce ilmekleri hesapladım ben. 33 ilmek sol yönden sayıp bir ayraç takacağız. 33 ilmek de sağ yönden. Orta kısımda 25 ilmeğimiz kalacak. Bu 25 ilmekle sağ ve sol yönden birer ilmek keserek ense kısmına doğru ilerleyip şapkamızı yapacağız. Sol yönden sayıyorum. İlk önce 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 ilmek olunca bir işaret ayraç takacağım. Devamında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 ilmek daha sayıyorum. Bir ayraç daha takıyorum. Şişimdeki ilmeği hesaplamıştım zaten. 30 tane ilmeğim var. 3 tane de burada var. 33 tane toplamda 91 ilmekten oluşan bir örgüydü. Kesimlerimize başlayacağız şimdi. 30 ilmeğin üzerine 31, 32 ilmeği örüyorum. 33. ilmeği bırakıyorum. Daha sonra bu bir tane ilmeği ve orta kısımdaki 25 ilmeğin bir tanesini, ikisini birlikte şişime alıp birlikte örüyorum. Devam ediyorum diğer ilmekleri normal şekilde haraşo örmeye. Başka işlem yok. ...24 ilmek oluncaya kadar öreceğiz. Ayracımızdan önce bir ilmek kalacak. Bir ilmeğim kalınca örmüyorum. Ayracı çıkarıyorum. 25. ilmekle sol yöndeki ayırdığım ilmeklerden bir tanesini, ikisini birlikte şişime alıp örüyorum. Diğer ilmeklere devam etmiyorum. Örgünün ters yüzüne dönüyorum. Son ördüğüm ilmeği kenar ilmeği gibi alıp yerleştiriyorum. Daha sonra diğer yöne doğru örüyorum arkadaşlar.
ilmek kestiğimiz ilmeğe gelince ki geldik, bu ilmeğimiz kesim yaptığımız ilmek. Yine bu ilmeğimizle örgünün bu yönündeki ilmeklerden bir tane şişimizi alıp ikisini birlikte örüyoruz. Diğer yöndeki, bu yöndeki ilmekleri de şişte bırakıp örgünün düz yüzüne dönüyoruz. Sağ yönde, düz yüzde sağ yönde ilk kestiğimizde hem düz yüzde hem ters yüzde kesim yapmış olduk. Ayarlamak için bu şekilde denk geliyor arkadaşlar. Bundan sonra ters yüzde bu kesim yaptığım gibi kesim yaparak ilerleyeceksiniz. İlmeği alıyorum. Düz yüzdeyim ve kesim yapmadan diğer yöne doğru ilerliyorum. Sağ yönde ters yüzde, sol yönde düz yüzde birer tane ilmek keseceğiz. Kesim yaptığımız yer kendini belli etti zaten. Bir açıklık var. Bir tane orta kısımdaki ilmeğimiz kaldı. 25 ilmeğin 25.'si. Bu ilmekle sol yöndeki ilmeklerden yine bir tane şişimi alıp düz yüzde yine bir ilmeğimi kestim. Çeviriyorum örgüyü ters yüze. İlmeklerimi yine haroşa örüyorum. Birkaç tane kesim yapacağım arkadaşlar. Daha sonra nasıl durduğunu size göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarım, ki çoğu örgü öğren arkadaş bu işlemi yapıyordur. Yine bir tane ilmek kaldı bu kısımda. Açıklıktan dönüş yaptığımız yer belli. Son ilmeğimizle bu kısımdaki ilmeklerden bir tane alıp ikisini birlikte ördük. İpimizi diğer yöne atıp düz yüze dönüp ilmeklerimizi örüyoruz. Birazcık ilerleyip yine tarif edeceğim. Yaptığım işlem kendini belli etti arkadaşlar. Sağ yönde görüntüsü düz yüzden, böyle diğer yüzden de görüldüğü gibi diğer yönde de düz yüzü ve ters yüzü. Tarif ettiğim gibi sağ yönde ters yüzde bu iki ilmeği birlikte alıp örerek devam edeceksiniz. Düz yüzde sol yönde de bu ikişer ilmeği birlikte alarak bu işlemi devam ettireceksiniz. Yaklaşık 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kalana kadar böyle devam edip öreceğim. 10 ilmeğim kalınca tekrar anlatım yapacağım. Orta kısımdaki ilmeklerden de kesme yaparak ense kısmında böyle güzel bir görüntü yapacağız. Devam ediyorum. 10 ilmeğim kalana kadar sağ ve sol yönden birer ilmek keserek ilerliyorum. Kesme işlemi olan yere gelince ikisini birlikte alıp ördüm. Daha sonra dönüp örgünün ters yüzünden örmeye devam ediyorum. İlerledim arkadaşlar. Örgümde sol yöndeki
şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. Sağ yöndeki şişimde de 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek var. Ters yüzdeyim. Ters yüzden sırayı tamamlayacağım. 2 ilmeği şişime alıp birlikte örüp bir tanesini kestim. 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Düz yüze dönüyorum. İlmeğimi yerleştiriyorum. Daha sonra bir tane ilmek daha örüyorum. Devamındaki 2 ilmeği şişime alıp ikisini birlikte örüyorum. Bu kısımdan da orta kısma ayarladığımız 25 ilmeklik kısımdan da artık ilmek kesmeye başlayacağız. Sağ yöndeki ilmeği kesmiş olduk. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kesme ilmeklerinden 2-4 tane ilmek kalana kadar örüyoruz. 16 ve 17.sini ördüm. 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte alıp şişime bir tane daha ilmek kesiyorum sol yönden. Bir tane sağ yönden, bir tane sol yönden kestik. Devamındaki ilmeği düz örüp daha sonra rutin olan diğer ilmek kesmeyi de yapıyorum. Ters yüze dönüyorum arkadaşlar. İpimi diğer yöne atıp yerleştiriyorum. Devam edip düz yüzü göstereceğim. Tarif edeceğim. Yine ilmek kesiyorum bir tane. İpimiz takıldı. Dönüyoruz düz yüze. Bir önceki düz sırada ilmek kestik. Bu sırada kesmeden örüyorum arkadaşlar sıramı. Diğer düz yüzde tarif ettiğim gibi kesme yaptığımız ilmekten sonra bir ilmek daha örüp diğer 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Devam edip sıralarımı bu tarif ettiğim şekilde örüyorum. Bu kısımdaki ilmekler bitene kadar devam ediyoruz. Son sıralardayız arkadaşlar. Kesimlerin sayısını söylemek istiyorum. 25 ilmek olan bölümdeki ilmeğimiz sayıyoruz. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane kaldı. 10 ilmeği kesmiş olduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane sağ yönden, 5 ilmek sol yönden kestik. Diğer keseceğimiz ilmeklerde sağ yönde 2 ilmeğimiz var. Diğer yönde 2 ilmeğimiz var. Bu sırada kapatacağız artık bu ilmekleri ama orta kısımdaki 15 ilmeğimizi ilmek olarak bırakacağız. Ters yüzden bu kısımdaki 3 ilmeği birden şişime alıyorum. 3 ilmeği birden örüyorum. Yerleştiriyorum ipimi. Diğer yöne örüyorum. Birazcık sıkılaştıracağım.
düz yüzden son sıramızı örmüş olacağız. Sol yöndeki 3 ilmeğim kalınca üçünü birlikte yine şişime alıp üçünü beraber örüyorum. Sırayı kapatmış oldum. Bu ilmeklerimi kapatmayacağım arkadaşlar. İlmek takacağız şimdi. Boyun kısmına kordon takmak için bir parça öreceğiz. Parçayı da her iki yönden sağ yöne ve sol yöne ilmekler takarak tamamlayıp öreceğiz. Başlıyoruz ilmek takmaya. Her haroşa çizgiden birer ilmek takacağız. Tığımızla ilmeklerimizi alıp şişimize aktaracağız arkadaşlar. Haroşa çizgiden takıyorum tığımı. Dönüş yaptığım hizadan şişime alıyorum. Diğer haroşa çizgiden ve diğerinden. Yerleştiriyoruz şişimize. Haroşa çizgilerden ilmekleri tamamlayıp düz bölümden ilmek takmayı da tarif edeceğim. Onun için kesmiyorum. Ve son haroşa çizgiden ilmeğimi taktım. Bu kısımda ise her son ilmekten bir tane takacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 devam edip ilmeklerimi takıyorum. Haroşa kısımda da yine her haroşa çizgiden birer tane takacağım arkadaşlar. Tamamlayıp devam ediyorum. Topladım ilmeklerimi arkadaşlar. Sayıyorum şimdi. Bu kısımdan haroşa çizgiden itibaren saydığımızda 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeği orta kısma ayırıyoruz. 15 ilmekten sonrası topladığımız ilmekler 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 tane ilmek topladım. İpimi kesmiyorum. Bırakıyorum. Diğer yön için ilmek toplayacağız. Bunun için şişimizi çekiyoruz, yerleştiriyoruz. Diğer kısımdan sağ yönden ilmek toplayacağız. İpi de arkadaşlar iç kısımdan ipimi aldım. 15 ilmeğin olduğu bölümde kalacak çünkü alt kısımdan örgünün iç kısmından çektiğim iple buradaki ilmekleri toplayacağım tığla. Daha sonra diğer yönden örmeye başlayacağız. İpimizi örgünün ilk sırasına tığımızla yardımlaşıp yardım ediyoruz. İlmek alıyoruz, böyle bağlıyoruz. İlk ilmeğimi tığımla örgünün ilk sırasından alıyorum. Şişime takıyorum.
ilk sıradan diğer haroşa çizgiden ikincisini alıyorum. Üçüncüsü, dördüncüsü, beş ve altıncı ilmeği. 6 çizgi haroşamız vardı. 2 4 6 tane ilmek taktık. Daha sonra bu kısımdaki örgünün son ilmeklerinden her son ilmekten bir ilmek takıyoruz. Şişimizle de takabiliriz bu kısımdan. Gayet kolay. Tığa gerek yok. Her sıradan bir ilmek alıyorum. Diğer kısımla aynı sayıda ilmek toplayacağız. 38 tane ilmeğimiz olacak. Haroşa kısma gelince yine tığımızı alıyoruz. Her haroşa çizgiden bir tane ilmek takıyoruz. İlmeklerimi tamamlıyorum. Daha sonra devam ediyoruz. Topladım ilmeklerimi arkadaşlar. Sayıp kontrol ediyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 tane. İpimizi bir tane ilmeğe tutturacağız. Bir sık iğne ile sıkılayıp kesiyoruz. Daha sonra gizleyeceğiz bu ipi. İpimizi kestikten sonra ilmeklerimizi sol yöndeki şişimize aktarıyoruz. Tamamını bu şişime aktarıp bu yönden örgüye başlıyoruz. Yerleştirdim şişimi arkadaşlar. İpimi bıraktığım kısımdan, iç kısımdan, ters yüzden yani ilmeklerimi ters örmeye başlıyorum. Ters yüzde ters, düz yüzde düz örgü öreceğiz. Bu örgümüzü katlayıp kordon geçecek halde örgümüze birleştireceğiz. Henüz iğne ile mi dikeceğim, tığla mı birleştireceğim karar vermedim. Örgü sıralarımı tamamlıyorum. Daha sonra devam ediyoruz. Mezurayla ölçmek istiyorum. Bu kısımdan yaklaşık 3,5 santim örgü öreceğim. Ters sıramızı örüyoruz. Diğer yüzden de düz öreceğiz. 3,5 santim örgüyü tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Düz örgüyü tamamladım arkadaşlar. Mezura ile ölçtüğümüzde örgümüzün yüksekliği 3,5 santim. Son sıra düz yüzden ördüm. İpim örgünün sol yönünde. Şimdi bir tane iğne ile bu örgümüzü katlayıp örgünün ters yüzünden ilmekleri alarak dikeceğiz. İlmekleri kapatmıyorum ama eğer isterseniz ilmekleri kapatıp o şekilde de dikebilirsiniz. Örgümüze
Dikeceğimiz kadar ip keseceğiz. Bir ölçü ölçüyorum, örgünün uzunluğu kadar. İkincisi ve bir ölçü daha hesaplıyorum. İpim yarıda kalıp düğüm olsun istemiyorum. Kestim ipimi. İğnemi hazırlayıp devam ediyorum. Hazırladım iğnemi, örgümü ikiye katlıyorum. Bu yöne çıkıyorum iğnemi. Daha sonra şişimden bir ilmeğe takıyorum iğnemi. Yerleştirip dikiyorum. İlk ilmeklerde ipiniz düzenine kadar bu tür sorunlar olabilir arkadaşlar. Yine taktım bir tane ilmeğe. Şimdiden alıyorum ilmeği. Hemen hizasına tutturup diğer ilmeğe geçiyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Diğer sıraya geçiyorum iğnemle. Yeniden bir ilmek daha alıyorum. Taktık yine ilmeğimize. Haroşa kısım bitince düz olarak ördüğümüz bölüm gelince, özellikle arkadaşlar düz olan bölümün bu kısımdaki son ilmeklerin birer tane kenar ilmeği düz olan dikişin içinde kalmasına dikkat edin. Dikişimiz böyle olacak. Sonuna kadar yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Dikişimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi alın kısmına bir tane hırkasında kullandığımız tığ işi oyadan yapacağız. Oldukça kolay arkadaşlar oyamız. Tığımızı alıyoruz. 2 kat olan bölümün hemen yanına bir ilmek alıp ipimizi tutturuyoruz. Tutturduktan sonra aynı ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Devamında bir tane yalancı trabzan, tığımın üzerine ipimi alıp bir yalancı trabzan daha yapıyorum. Aynı yere bir de sık iğne yapıyorum. Devamında 1-2 ilmek atlayıp 3. ilmeğe yine sık iğne ile tutturuyorum. Sık iğneden sonra 2 tane yalancı trabzan, aynı ilmeğe bir sık iğne. Devamında 1-2 ilmek atlayıp üçüncüsüne yine sık iğnemi yapıyorum. Devamında 2 yalancı trabzan, tekrar bir sık iğne.
Bir iki tane ilmek sayıp üçüncüsüne yine sık iğnemi yapıp tutturuyorum. 1 2 yalancı trabzan, bir sık iğne. 1 2 ilmek atlayıp üçüncüsüne yine sık iğnemi yaptım. İki ilmek atlayıp üçüncüsüne aynı işlemi yapıyorum. Devam edip diğer yöne 2 kat olan bölüme kadar tığ işini yapıyorum arkadaşlar. Tamamladık tığ işimizi arkadaşlar. İpimi kesip bu kısımda gizledim. Şimdi bir de kordon yapacağız. Kordonumu önceden yapıp hazırladım. Size sadece yapılışını tarif edeceğim. Santim olarak da ölçüyorum. 36, 72 santim, 73 santim kordon olduğunda bize yeterli olacak arkadaşlar. İpimizi alıyoruz. Sağ yöne 2 metre kadar ip bırakıyoruz. 2-2,5 metre yeterli olacaktır. Eli bol olanlar 2,5 metrede bırakabilir. Daha sonra tığımızla bir ilmek oluşturuyoruz. İlmek oluşturduktan sonra alt kısımda olan sağ yöne bıraktığımız ipe tığımızı bir tane doluyoruz. Doladıktan sonra ikisini birlikte örüp kaydırıyoruz. Tekrar doluyoruz. Örüp kaydırıyoruz. Biraz kalın bir tığla yaparsanız daha düzgün olur. Ayrıca eli sıkı olan arkadaşlara da kalın tığla yapmak daha iyidir. Daha düzgün yapabilirler. Yapacağımız kordon böyle arkadaşlar. Kordonumu bu yuvaya takıp daha sonra devam ediyorum ölçüleri için. Bitti işlemlerimiz arkadaşlar. Şapkamızın genişliği 20 santim. Yüksekliği de yine 19,5 santim arkadaşlar. Diğer parçalara uygun büyüklükte. Patiğimize ve hırkamıza yaşı uygun, yine 6 ay 1 yaşa göre. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum.